Merhaba, ya doğruysa kanalına hoş geldiniz. Kuşların uçuşunu izlemek büyüleyici bir deneyimdir, değil mi? Peki hiç düşündünüz mü, bu muhteşem yaratıklar uçarken ne düşünüyorlar? Yaptıkları hareketler tamamen içgüdüsel mi, yoksa bilinçli kararlarla mı uçuyorlar? İşte bugün bu soruların peşine düşeceğiz. Kuşların zekasını ve uçuş becerilerini bilimsel açıdan inceleyeceğiz. Bu yolculukta, sadece kuşların fiziksel yeteneklerine değil, aynı zamanda karar verme süreçlerine ve sosyal ilişkilerine de odaklanacağız. Ayrıca bu konuyla ilgili yaygın yanlış kanıları da ele alacağız. Kuşlar hakkında düşündüğünüz her şeyi sorgulamak için hazırsanız, haydi başlayalım. Öncelikle, kuşların uçuş mekanizmasını anlamamız gerekiyor. Uçmak, sadece kanat çırpmakla biten bir iş değil. Aerodinamik, kas gücü ve tüy yapısı gibi faktörlerin birleşimiyle mümkün oluyor. Ancak asıl ilginç olan, kuşların uçarken rüzgar akımlarını nasıl akıllıca kullandıkları. Örneğin, göç eden leylekler ya da pelikanlar enerji tasarrufu yapmak için V şeklinde uçuyor. Bu dizilim, her bir kuşun öndekinin yarattığı hava akımından faydalanmasını sağlıyor ve bu sayede enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca kuşların uçuş sırasında çevredeki ani değişimlere adapte olabilmeleri de dikkat çekici. Ani rüzgar değişimlerine karşı refleksleri son derece gelişmiş. Bu adaptasyon kabiliyeti, uçuşun sadece fiziksel bir yetenek değil, aynı zamanda çevresel farkındalık gerektirdiğini gösteriyor. Kuşlar, düşündüğümüzden çok daha zeki canlılar. Örneğin, kargalar ve papağanlar problem çözme konusunda inanılmaz yeteneklere sahip. Kargaların bir sorunu çözmek için alet kullanabildiği, hatta gelecekteki bir durumu öngörebildiği kanıtlanmıştır. Bir örnek verelim, bir deneyde, kargalara bir su şişesine ulaşmaları için taşları suya atmaları gerektiği öğretildi. Kargalar, suyun yükselmesiyle ödüle ulaştılar. Bu davranış, bilinçli bir düşüncenin ve sebep-sonuç ilişkisini anlamanın bir göstergesi. Benzer şekilde, papağanlar da karmaşık oyunlar oynayabilir ve yeni görevleri hızla öğrenebilirler. Onların bu davranışları, kuş beyninin düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Ek olarak, birçok kuş türü, yiyecek saklamak ve daha sonra bulmak için hafızalarını etkili bir şekilde kullanır. Bu, sadece bir hayatta kalma içgüdüsü değil, aynı zamanda planlama ve hafıza becerisinin bir birleşimidir. Bir diğer etkileyici konu ise kuşların navigasyon yetenekleri. Kuşlar, göç sırasında binlerce kilometre yol alabiliyorlar ve bu süreçte manyetik alanları, güneşin ve yıldızların pozisyonlarını kullanarak yönlerini buluyorlar. Göç eden kuşlar, bilinçli olarak rüzgar akımlarını seçip enerji tasarrufu sağlayabiliyorlar. Örneğin, albatroslar, okyanus akıntılarını ve hava basıncını hesaplayarak binlerce kilometre boyunca neredeyse hiç enerji harcamadan uçabiliyor. Bu süreçte kuşların iç biyolojik saatleri de devreye giriyor. Mevsim değişikliklerini ve gün uzunluğunu algılayan kuşlar, göç zamanını ve rotalarını bu faktörlere göre ayarlayabiliyor. Kuşlar yalnızca bireysel zeka değil, aynı zamanda sosyal zeka da gösteriyor. Göç sırasında grup halinde uçan kuşlar, rotalarını ve hızlarını birbirine göre ayarlıyor. Lider kuş yorulduğunda yerini başka bir kuşa bırakıyor. Bu işbirliği, hayatta kalma şanslarını artırıyor. Bir başka örnek ise sürü içindeki iletişim. Kuşlar, tehlikeyi haber vermek, yön belirlemek ya da yiyecek bulmak için karmaşık sesler ve hareketler kullanır. Örneğin, serçelerin birbirine haber vermek için çıkardığı uyarı sesleri, sürü içindeki sosyal bağın önemini gösterir. Birçoğumuz kuşların uçuşunun tamamen içgüdüsel olduğunu düşünürüz. Ancak bilim, kuşların düşündüğümüzden çok daha karmaşık varlıklar olduğunu gösteriyor. Zekaları, sadece uçuş stratejilerinde değil, iletişimde ve çevreyle etkileşimlerinde de kendini gösteriyor. Papağanların konuşmayı taklit etme becerisi, sosyal zekalarının bir parçasıdır. Ancak bu sadece bir eğlence değil, aynı zamanda öğrenme ve adaptasyon kabiliyetlerinin de bir göstergesidir. Bilim insanları, kuşların beyin yapısını inceleyerek onların zeka seviyesini anlamaya çalışıyor. Beyinlerinde bulunan nidopalyum bölgesi, insan beynindeki neokortekse benzer bir işlev görüyor ve karmaşık düşünce süreçlerini destekliyor. Bir deneyde, kargaların, yiyecek saklarken başkalarının onları izlediğini fark ettiğinde yer değişikliği yaptığı gözlemlendi. Bu, kuşların başkalarının niyetlerini anlayabildiğini ve buna göre davranabildiğini gösteriyor. Sonuç olarak, kuşların uçuşu sadece bir hayatta kalma mekanizması değil, aynı zamanda zekalarının bir göstergesidir. Gökyüzünde süzülürken, rüzgarı ve çevreyi bilinçli bir şekilde analiz ederler.
Belki de bir dahaki sefere bir kuşun uçuşunu izlerken, onun düşündüğünden çok daha fazlasını yaptığını fark edersiniz. Eğer kuşların zekasıyla ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, yorumlarda bize yazın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca, bildirimleri açarak en yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.